Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise. Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir model anlatımıyla geldim arkadaşlar. Sadece bir yumak ip kullanarak bu görmüş olduğunuz elbise, jile ya da süeter. Artık kullanım alanı size kalmış arkadaşlar. Çok amaçlı bir çalışma. Hem bebekler için çok güzel bir elbise, hem kış aylarında kullanabilmek için çok güzel bir jile, hem de aynı zamanda çok güzel bir süeter modeli çalışması size yapmış oldum ve sadece bir yumak iple ördüm. Modelimiz ortalama 0-1 yaş büyüklüğü arasında arkadaşlar. Şöyle hemen ölçü vereyim. Bakın, omuzdan etek ucuna kadar uzunluğum şöyle gördüğünüz gibi 30 santim uzunluğunda. Kol altından kol altına genişliğimde 27 santim genişliğinde. Yani 1 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte bir çalışma yapmış oldum. Evet arkadaşlar, bakın. Arka kısmı çok böyle kullanışlı, düğmeli, şeffaf. 2 tane düğme ile beraber bebeğinizin çok kolayca giydirip çıkartabileceğiniz bir ilik düğme kısmına sahip. Böyle güzel bir örnek çalışmasıyla eteğimizi süsledik. Hem çok kolay, hem çok güzel, hem de çok kullanışlı bir çalışma arkadaşlar. Daha büyük ya da daha küçük nasıl örebileceğinizi videonun sonunda sayı olarak sizlere söyledim. Oradan daha büyük ya da daha küçük örmek isteyen arkadaşlar yararlanabilir. Evet, tam bir yumak arkadaşlar. Yani şöyle 20 santim filan ipim arttı. Tam bir yumakla bu çalışmayı ördüm. Biraz daha büyük örmek isteyen arkadaşlar, bir yumaktan fazla ipe ihtiyacınız var. Şimdiden haberiniz olsun. Evet, şayet modeli beğendiyseniz beğeni yapmayı ve o güzel yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar halen varsa, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra yayınlayacağım her bir videodan haberdar olursunuz. Evet, hazırsanız şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, model çalışmamda Lady Yarn'ın Baby Honey serisi olan bebeklere özel bir örgü ipini kullanacağım. Böyle rengi, dokusu çok güzel bir örgü ipi. Anti peeling özelliği olan, yani keçeleşme yapmayan bir bebe örgü ipi. 100 gram ve 220 metre uzunluğunda, fakat doku olarak baktığımızda böyle biraz ince bir ip. O yüzden 3,5 milimetre örgü şişi kullanarak ben örgümü öreceğim. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 milimetre örgü şişi de kullanabilirler. Ben misinalı şişle örgü örmeye alışkın olduğum için yine bu modeli misinalı şişle öreceğim. Fakat düz şişle örmek isteyen arkadaşlar, düz şişle bu model örülebilir. Düz şişlerinizle de örebilirsiniz. Evet, klasik ilmek atma tekniğinizle beraber arkadaşlar şişimize 68 ilmek atıyoruz ve hemen roba artışlarına geçiyoruz. Bunu da rahat anlayabilmeniz için bakın, işaretleyicilerle beraber robaları ayırdım. Nasıl ayırdım hemen söyleyeyim. İlk 12 ilmek arka bedenin bir kenarı, arka bedende düğme çalışmamız olacak. Bebek rahat giyip çıkarabilsin diye. 12 ilmekten sonra ayraç taktım. Roba ayrım ilmeklerim 2 ilmek. Tekrar ayraç taktım ve kola geçtim. Kol ilmeklerim 8 ilmek. Ayraç taktım, yine roba ayrımı için 2 ilmek bıraktım. Tekrar ayracımı taktım. Ve şurası ön bedenimiz. Ön bedenim içinde 20 ilmek ayırdım ve ayracımı taktım. Yine roba ayrım ilmeğim 2 ilmek. Ayırdıktan sonra ayracımı taktım. İkinci kolum için yine 2, 4, 6, 8 ilmek ayırdım. Ayracımı taktım. Roba ayrım ilmeğim 2 ilmek ayırdıktan sonra ayracımı taktığımda
Arka bedenin diğer tarafı içinde yine 12 ilmeğim kaldı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Roba ayrımlarımız böyle ve gizli artırma çalışmaları yaparak robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar önce öreceğiz ve örgümüz hep haroşa örgü olacak. Evet, başlayalım. İlk 12 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, 12 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Roba artışlarını arkadaşlar gizli artış yapıyoruz. Şöyle çevirerek ilmeği şişime alıyorum. Sonra roba ayrımı için 2 ilmek ayırmıştım. Bunlar da hep haroşa örgü olacak. Bu 2 ilmeği de ördüm. Şimdi kola geldim. Yine bir gizli artış yapıyorum ve kolumdaki 8 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kol ilmeklerim bitti. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğim var 2 tane. Roba ayrım ilmeklerimi de ördüm. Ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Artık ön bedendeyim. Ön bedende toplamda 20 ilmeğimiz vardı. 20 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgüyü benim gibi düz olarak örüyorsanız hep önlerde düz, arkalarda düz olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarım 2 sıra ters örgü örerek, yani hep ters örerek haroşa örgü elde ediyor. Her iki şekilde de haroşa örgü örülebilir. Şayet ters taraftan örüyorsalar onlar hep ters örgülerle haroşa örgülerini oluşturabilirler. Evet, 20 ilmek ön için ördükten sonra bir gizli artırma, sonra roba ayrımındaki 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaparak ikinci koluma gelmiş oldum. İkinci kolumda yine 8 ilmek var. 8 ilmeğimi ördüm ve tekrar gizli artırmamı yaptım. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım ve ikinci arka bedendeki 12 ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oldum. Bu bizim birinci artırmamız. Şimdi örgümüzün arka tarafında var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak öreceğiz ve sıramızı tamamlayacağız. Artırmalarımızı hep örgümüzün ön tarafında yapacağız. İsterseniz örgünüzün ön tarafını anlayabilmek için ön tarafa da bir işaretleyici koyabilirsiniz. Evet, bakın 12 ilmeği ördüm. 13. ilmek gizli artış ilmeğim. Onu da örüp devam ediyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün düz tarafındayım ve ikinci kez artış yapıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Yine haroşa örgülerle beraber roba ayrımının olduğu yere kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Roba ayrımının 2 ilmeğini görünce işaretleyici de var. Hemen öncesinde bir gizli artış yapıyoruz. Sonra roba ayrım ilmeklerini örüyoruz. 2 ilmek. Sonra tekrar bir gizli artış yapıyoruz. Hep mantık bu. Aradaki ilmek sayılarımız
artıyor. Çünkü bir önceki sırada sağdan ve soldan artış yaptığımız için ilmek sayımız bu aralarda hep artıyor. İşaretleyiciniz olduğu sürece saymanıza bile gerek yok. İşaretleyiciyi gördünüz, roba ayrımına geldiniz. Hemen öncesinde gizli artırma yapıp sonra 2 ilmekten oluşan roba ayrım ilmeklerini ördükten sonra bir gizli artırma daha yaparak örmeye devam ediyoruz. Evet, hızlı hızlı örelim. Önde 20 ilmeğimiz vardı. Bir önceki artışta sağından ve solundan artış yaptığımız için 22 ilmek oldu. Bakın roba ayrımının olduğu yere geldim. Bir gizli artırmadan sonra roba ayrımındaki 2 ilmeği ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Kollarda da 8 ilmeğim vardı. Sağından solundan artış yaptığım için artık kollarımda 10 ilmeğim oldu. 10 ilmeği ördüm. Yine roba ayrımının oradayım. Bir gizli artırma, roba ayrım ilmeklerim olan 2 ilmeği örüp tekrar bir gizli artırma yaparak arka bedeni örüyorum. Arka bedenin bir tarafından artırma olduğu için arkadaşlar 12 ilmeğim 13 ilmek oldu. Bu arka kenarlar birer ilmek artacak. Kol ve ön bedenler her artış yaptığımızda ikişer ilmek artacak. Evet, arka sırada yine var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Sonra bir ilik çalışması yaparak devam edelim. Evet, yine arka sırada var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön sıradayız. Şimdi ilk ilik çalışmamızı yapalım. Şöyle bir iki ilmeği, bir dakika arkadaşlar, şurada ilmek bölündü. Evet. Şimdi tekrar örgümüzün ön sırasında 1 2 3 ilmek ördükten sonra şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek burada bir ilik çalışmış oldum. İliğimizi de çalıştık. Artık bundan sonra robamızı istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar roba artış yerlerinden artırarak örmeye devam edeceğiz. Ördüm. Roba ayrım yerine geldim. Bir gizli artırma. Roba ayrım ilmeklerim var. Bu 2 ilmeği ördükten sonra tekrar bir gizli artırma ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, artırmaları yapalım arkadaşlar. Sonra örgüyü ayıracağız. Ön ve arka beden olarak artırmalara farklı bir şekilde kademeli artırmalarla beraber devam edeceğiz. İsterseniz şu ön kısmın karıştırırım diyen arkadaşlar varsa şu anda örgümüzün ön tarafındayız. Buraya şöyle bir işaretleyici koyabilirler. Evet, robaları bir miktar örüp sonra devam edelim. Arkadaşlar, roba artışlarımı tam 11 kez tekrarladım. İlk ilik çalışmamdan sonra 2 4 6 diş ara verdim ve ikinci ilik çalışmamı yaptım. İkinci ilik çalışmamdan sonra da 1 2 3 diş haroşa örgü ördüm. 11 ilmek bu arkalarda, 11 11. Şu kollarda 22 ve arkada 22 ilmek artış yapmış oldum.
Şimdi arkadaşlar 12. kez artış yaparken aynı zamanda da kol kesimi yapacağız. Artış yaparken kollarda artış yapmayacağız. Ön ve arka bedende artış yapacağız. Şimdi örgümün düz tarafındayım ve roba ayrımının olduğu yere kadar var olan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 12 ilmeğim vardı. 11 ilmekte artırdım. 23 ilmeğim oldu bu arka bedende. Şimdi 23 ilmeğimi ördüm. Roba ayrımının olduğu yere geldim. Bu arka bedende bir artış yapıyorum. Artık şu ayraçları da çıkaracağım. Sonra roba ayrımındaki 2 ilmeği örüyorum. Kola geldim. Kolda artış yapmıyorum. Kolda var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, örelim. Kol ilmeklerimi ördüm. Yine roba ayrım yerine geldim. Ayracımı çıkardım. Kol olduğu için artış yapmıyorum. Roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum ve ön bedene geldim. Ön bedende bir artırma yapıyorum ve ön bedende 20 ilmeğim vardı. 22 ilmek artırma yaptım. Toplamda 42 ilmeğim oldu. Var olan 42 ilmeği örüyorum. Örelim. Evet, ön bedenimin ilmeklerini ördüm. Roba ayrım yerine geldim. Ön beden olduğu için burada bir gizli artırma yapıp roba ayrımının 2 ilmeğini örüyorum ve artık kola geçiyorum. Dolayısıyla kolda artırma yapmıyorduk. Koldaki ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. Örelim. Evet, kol ilmeklerimi ördüm. Bitti. Roba ayrımının oradayım. Kol ilmeğim olduğu için burada artış yapmıyorum. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Şimdi diğer arka bedendeyim. O yüzden burada bir artırma yapıp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Ön bedeni, arka bedeni ve diğer arka bedeni öreceğim. Kol ilmeklerimi keseceğim. Önce arka bedenin ilk kısmının ilmeklerini örüyorum. Evet, arka bedenin ilmeklerini ördüm. Bakın, artış ilmeğim burada gizli artırmam. Ardından roba ayrım ilmeğim var. 1, 2. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek ördükten sonra bakın kol ilmeklerim burada. Roba ayrımının şu 2 ilmeğinin olduğu yere kadar kolumuz ve ben şimdi bu kol ilmeklerinin tamamını kesiyorum. Nasıl yapıyorum? Koldan bir ilmek ördüm. Sonra bir ilmek daha ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Kolun ilk ilmeğini kestim. Önceki 2 ilmek roba ayrım ilmeklerim. Onlar duruyor. Sonra sırayla önce örüyorum. Sonra kesiyorum. Örüyorum.
arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu şekilde roba ayrım ilmeklerinin olduğu yere kadar koldaki bütün ilmekleri esnek bir şekilde arkadaşlar örerken sıkı örmeyin ve esnek bir kesim elde etmiş olun. Evet, bu şekilde keselim. Evet, koldaki ilmekleri kestim. Bakın roba ayrımının 1-2 ilmeği burada. Kolumun son ilmeği burada. Bunu da kesmem lazım. O yüzden roba ayrımının ilk ilmeğini ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdiğimde roba ayrımının bir ilmeği sağ şişimde, bir ilmeği sol şişimde kaldı. Artık örmeye devam ediyorum. Roba ayrımının ikinci ilmeğini ördükten sonra bakın ön bedenin gizli artırması burada. Şimdi roba ayrımının ilmeklerinin olduğu yere kadar ön beden ilmeklerimi örüyorum. Örelim hep birlikte. Evet, ön beden ilmeklerimi ördüm. Bakın en son gizli artırma yaptığım ilmeğimi ördüm. Sırada 2 tane roba ayrım ilmeğim var. Bunları da ördüğümde ikinci kolumdaki ilmeklere gelmiş oldum. Şimdi aynı şeyi burada yapıyoruz. Koldaki ilmekleri keseceğiz. Birinci ilmeği ördüm. Sonra ikinci ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim 1. Sıradakini ördüm. Arkadakini üstüne geçirdim 2, 3. Bu şekilde roba ayrımının ilmeklerinin olduğu yere kadar koldaki bütün ilmekleri örerek kesiyorum. Keselim arkadaşlar. Evet, kol ilmeklerimi kestim. Bakın koldaki son ilmeğim bu. Sıradaki 2 ilmek roba ayrım ilmeği. Şimdi şu kolumdaki son ilmeği de roba ayrım ilmeği ile birlikte kesiyorum. Bu şekilde koldaki ilmekler bitti. Sağda ve soldaki ilmeklerim roba ayrım ilmeklerim. Roba ayrımının ikinci ilmeğini de ördüm. Bakın arka bedenin diğer tarafındaki artırma ilmeğimi ördüm ve artık var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Bundan sonra ön ve arka bedeni de ayıracağız arkadaşlar. Önce arka bedeni örüp bitireceğiz. Sonra ön bedeni örüp bitireceğiz ve bu güzel çalışmayı yapmış olacağız. Bakın. Kollarımız ayrıldı. Ön arka bedenimiz ayrıldı. Şimdi ön bedenle şöyle arka bedeni ayıracağız ve arka bedendeki ilik düğmeli kısmı birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Evet, şöyle robamıza bir bakalım. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Bakın kollarımız burada. Şimdi şu arka bedeni birleştireceğiz ve yine artışlara devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz da bu şekilde artış yapacağız. Çünkü bu düşük kol bir çalışma olacak. Şu ana kadar örmüş olduğum örgünün hemen ölçülerini de size vereyim. Evet arkadaşlar, önce şu yaka genişliğimizi söyleyeyim. Bakın tam 9 santim genişliğinde, şöyle de tutarsam 9 santim genişliğinde ve 4 santim 4,5 santim eninde bir yakamız var. Robamızda şöyle ölçtüğümde şu andaki genişliğim yani 21-22 santim olur, öyle tahmin ediyorum. Çünkü şiş topluyor. Şu şekilde ölçtüğümde 21 santim. Ortalama 22 santim civarı bu olur. Kolumuzdaki genişliğimizde arkadaşlar 13 santim. Şimdi birleştirme yapacağız. Önce şu ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Artık örgümüzü
dediğim gibi, hatta şöyle yapalım. Buradaki ilmekleri diğer tarafa aktarayım. İşte misinalı şişin avantajları bunlar. O yüzden ben misinalı şişle örmeyi çok seviyorum. Arka bedeni bu şekilde birleştirmiş olacağız. Bakın. Örgümüzün burası düz tarafı. İki arka kısmı aynı şişime aldım ve yeniden ip bağlayarak örmeye başlıyorum. Yine haroşa örgülerle öreceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi arka bedendeki bu ilk arka bedenin son 4 ilmeği kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, 4 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 4 ilmeği, bakın, bir çorap şişiniz varsa çorap şişine şöyle alıyoruz. İlik kısmım üstte, düğme kısmım altta kalacak şekilde, şunu da şöyle arkaya alalım. Bu 4 burada, 4 burada, 8 tane olan ilmeği birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde arka bedeni birleştirmiş olacağız. Şimdi geliyorum. Bakın, ilik düğme kısmı üstte. Onun ilk ilmeği ve arkadaki ilk ilmeğin ikisinin içine girdim ve ikisini birlikte örttüm. Sonra ikinci ilmekler, birinci ve ikinci şişteki ikinci ilmeklere battım. Onları da birlikte ördüm. Şimdi üçüncü ilmekler birlikte ördüm ve son olarak dördüncü ilmeklere battım ve birlikte ördüm. Bakın, arka bedenler birleşmiş oldu, ilik düğme kısmımız. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Şurada ipim düğümlendi sandım. Artış yapacağız arkadaşlar. İlk 2 ilmekten sonra aslında artış yapacaktık. Onu artırmayı unuttum ama telafi edeceğim. Böyle bir durumda ne yapmanız gerektiğini, eğer bilmeyen arkadaşlar varsa, göstereceğim. İlk 2 ilmekten hemen sonra bir artış yapıp geliyoruz ve son 2 ilmek kalınca bir artış daha yapıyoruz. Şimdi birinciyi yapamadık. Bu son 2 ilmekten öncekini yaptım. Burada artışımı yaptım. Son 2 ilmeği ördüm ve bitirdim. Geriye döndüm. Şimdi var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın, artış yaptığım ilmek burada. Devam ediyorum. Haroşa örgü olarak sıra sonunda 2 ilmek kalınca unutmuş olduğum artışı orada yaparak devam edeceğim. Şimdi hızlı hızlı öreyim. Evet, arka beden ilmeklerimi ördüm. Son 2 ilmek kaldı. Normalde burada artış yapıp devam etmem lazımdı. Bakın, hemen aradaki ilmeği çıkardım, ipi şişime aldım, şöyle çapraz hale getirdim. Yani dolayarak yapmış olduğum gizli artırmayı ters sırada
düzelterek artışımı yaptım ve son 2 ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün hep düz tarafında artış yapmaya devam edeceğiz. Bakın, ilk ilmeği boşaldım, ikinci ilmeği ördüm, 2 ilmekten hemen sonra bir gizli artış yaptım ve sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Aynı şeylerin tekrarını yaparak devam edeceğiz. Bu ikinci artışım. Yani bir 6 artırma yapacağım arkadaşlar. Sonrasına bakacağım. Beden genişliğime ve roba uzunluğuma göre 6 artışla da bırakabilirim. Az gelirse 7-8 artışa kadar devam edebilirim. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burada da bir gizli artırma yapıp son 2 ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını haroşa örüyoruz. Ön sırada artırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir miktar artış yaparak örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar, sağdan ve soldan artırmalarımı tam 6 kez tekrarladım. Sonra var olan 60 ilmekle beraber örmeye devam ettim. Şurası artırmayı bitirdiğim yer. Bundan sonra arkadaşlar toplam 24 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Kaç santim hemen söyleyeyim. Bakın, 10 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum artırmalardan sonra. Şöyle yakadan itibaren ölçtüğümde de toplamda 18,5 santim bir örgü ördüm. Örgümüzün eni de arkadaşlar artırmalar yaptıktan sonra 25 santimetre. Şimdi 26. diş haroşa örgümüzü öreceğiz. Aynı zamanda model kurulumuna geçeceğiz. Model kurulumuna geçerken de artırma yapmamız lazım. Kullanacak olduğumuz örgü modelinin sayılarını ayarlayabilmek için toplamda 14 ilmek arttıracağız. Şimdi var olan ilmeklerimizi örgümüzün düz tarafında haroşa örgülerle örüp önce sıramızı tamamlayacağız. Sonra arka sırada 14 ilmek artırma yapacağız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Haroşa örgülerle 60 ilmeğimi ördüm ve örgümün düz sırasını tamamlamış oldum. Şimdi arka sırada yine hem haroşa örgü öreceğiz hem 14 ilmek artırma yapacağız. Bakın, şöyle birkaç tane ilmek ördükten sonra 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Şimdi artırma yapacağım. Artırmayı şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu ilmeği şöyle şişime alıyorum. Bakın, sonra diğer şişimin üzerine bu şekilde yatırıp ilk ilmeği bu şekilde ördükten sonra şu görmüş olduğunuz diğer ilmeği çevirerek ördüğümde bir ilmek artırmış oldum. Bakın, arkada haroşa görünümü değişmiş olmadı. Bir tane artırdık. Devam edelim. Şöyle 3-4 ilmek arayla tekrar artış yapacağım. Bakın, yine ilmeği şişime aldım. İlkini böyle örüyorum. Sonra çeviriyorum. Bu şekilde ve tekrar ördüğümde ikinci kez artırma yapmış oldum. Yine 3-4 ilmek örelim. Aynı şeyleri tekrarlayacağız. Bakın, şişimi aldım.
şişimin üzerine yatırdım. İlkini bu şekilde, diğerini şöyle çapraz çevirerek artırıyorum. 3 kez artırmış olduk. Sıra sonuna kadar 11 kez daha artıralım. Toplamda 14 artırmamız olsun. Evet, 13 tane artırma yaptım. Şöyle 1, 2, 3 ilmek daha örelim. Ve son kez artırmayı yine birlikte yapalım. Böylece 14 kez artırma yapmış olduk. Yani 60 ilmeğimiz artık bizim 74 ilmeğimiz oldu. Evet, isterseniz bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ilmek. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız ve artık örnek kurulumuna başlayabiliriz arkadaşlar. İlk ilmeğimiz ve son ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz. Onları hep modele dahil etmeden alacağız. Şimdi örneğe başlıyoruz. İlk ilmeği boş alıyorum. Sıradaki 6 ilmeği 2, 4, 6 ilmeği çift çift öreceğim. Deniz dalgası modelini daha önce çalıştık. Yine bir elbise modeli yapmıştık ve yine kanalımda sadece model olarak anlatımı var arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde burada da anlatacağım. Fakat anlamadığınız bir yer olursa örnekler olan kısımda oynatma listesinde modele bakarak çalışabilirsiniz. Şimdi ne dedik? 2, 4, 6 ilmeği 2, 2 keseceğiz. Bakın ilk ilmeği boşaldım. O kenar ilmeğim. Sonrasında 2 ilmeği ördüm 1. Sonra 2 ilmeği ördüm 2. Ve sonra 2 ilmeği ördüm 3. 6 ilmeği 3 ilmeğe indirmiş oldum. Hep 6 ve mantığını devam edeceğiz arkadaşlar. Burası yarım model. Bundan sonra son 6-7 ilmeğe kalana kadar hep tam model olarak uygulayacağız. Şimdi sıradaki bakın 2, 4, 6 ilmeği de 12 ilmeğe çıkaracağız. Bir dolayacağız, bir öreceğiz. Bir dolayacağız, bir öreceğiz. Başlayalım. Bir doladım, sıradakini ördüm 1. Bir doladım, sıradakini ördüm 2. Bir doladım, sıradakini ördüm 3. Bir doladım, sıradakini ördüm 4. Bir doladım, sıradakini ördüm 5. Bir doladım, sıradakini ördüm 6. Bitti. Şimdi şurada yarım çalıştığımız modeli burada tam çalışacağız. Burası kenar olduğu için öyle yaptık. Yine 2 2 2 olarak ilmekleri keseceğiz. Bu kez tam model çalışacağımız için 12 ilmeği çift çift keseceğiz ve 6 ilmeğe düşüreceğiz. Başlayalım. Bakın 2 ilmeği ördüm 1. 2 ilmeği ördüm 2. 2 ilmeği ördüm 3. 2 ilmeği ördüm 4. 2 ilmeği ördüm 5 ve 2 ilmeği ördüm 6. 12 ilmeği 6'ya düşürdük. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Keseceğiz, 12 ilmeği 6'ya düşüreceğiz. Dolayarak öreceğiz. 6 ilmeği 12'ye çıkaracağız. Şimdi kesmemiz bitti. Dolayarak 6 tane ilmeği öreceğiz ve 12 ilmek olacak. Doladım, ördüm 1. Doladım, ördüm 2. Doladım, ördüm 3. Doladım, ördüm 4. Doladım, ördüm 5. Doladım, ördüm 6. Bitti. Artırmalar bitti. Yine 12 ilmeği 2 2 2 keseceğiz ve 6 ilmeğe indireceğiz. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. 2 ilmeği birlikte ördüm 4. 2 ilmeği birlikte ördüm 5 ve 2 ilmeği birlikte ördüm 6. Aynı şeylerin tekrar. Şimdi artıracağız. 6 ilmeği 12 ilmek yapacağız.
Doladım, ördüm 1, doladım, ördüm 2, doladım, ördüm 3, doladım, ördüm 4, doladım, ördüm 5, doladım, ördüm 6 ve bitti. 12 ilmek oldu. Yine keseceğiz. 2 ilmek, 2 ilmek, 6 tane. Birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. Birlikte ördüm 3. Birlikte ördüm 4. Birlikte ördüm 5 ve birlikte ördüm 6. Bu kadar kolay. Şimdi yine artırma yapacağız. Doluyorum, örüyorum 1. Doluyorum, örüyorum 2. Doluyorum, örüyorum 3. Doluyorum, örüyorum 4. Doluyorum, örüyorum 5. Doluyorum, örüyorum 6. Bakın sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim var. Bir tanesi kenar ilmeğim. Ne yapmıştık başlangıçta? Yarım model olduğu için 6 ilmeği 2, 2, 2 olarak 3 kere de kesmiştik. Aynı şeyi yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelin kurulumunu yaptık. Arkadaşlar model 3 sıradan oluşuyor. Birinci sırayı ördük. İkinci ve üçüncü sırayı da düz öreceğiz. Sadece dördüncü sırayı ters öreceğiz. Şimdi düz ördük. Birinci sırada, ikinci sırada var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Bakın doladığım ilmekler ve diğer ilmeklerin tamamı. İlmek sayımız değişmedi. Kestiğimiz kadar arttırdık. Yani yine şişimizde toplamda 74 ilmeğimiz var. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, düz örgülerle sıramı tamamladım. Bu benim ikinci sıramdı. Ne dedik? Birinci, ikinci ve üçüncü sıraları düz örgü olarak örüyoruz. Şimdi üçüncü sıramız, var olan ilmeklerin tamamını yine düz örgü olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıramızı düz örgülerle örüp tamamlayalım. Evet, üçüncü sıramı da düz örgülerle tamamladım. Örgümün arka tarafı ve dördüncü sıram, sadece dördüncü sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz ve model çalışmamızı, örnek çalışmamızın ilkini tamamlamış oluyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Şu örneğimizi bir görelim. Bakın ne kadar güzel oldu. Bundan sonra aynı örnek tekrarını yaparak etek ucuna kadar örmeye devam edeceğiz. Evet, dördüncü sıramı da ters örgülerimle ördüm ve tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Bakın ilk model kurulumumuz ne kadar düzgün oldu. Birbirinin tekrarı şeklinde çalışma yapınca çok daha güzel görünecek. Şimdi bir kez daha nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra bitene kadar aynı şeyin tekrarını yapacağız. 4 sıramız bitti ve yeniden kuruluma başlıyoruz. Ne yapıyorduk ilk sırada? İlk ilmeği boş alıyorduk. Sıradaki 6 ilmeği ikişer ikişer örüyorduk 3 defa. Bakın, ikisini birlikte ördüm 1. İkisini birlikte ördüm 2 ve ikisini birlikte ördüm 3. 6 ilmeği 3 ilmeğe indirdim. Sonrasında 6 ilmeği dolayarak örüyorduk ve 12 ilmeğe çıkartıyorduk. Doluyorum, örüyorum 1. Doladım, ördüm 2. Doladım, ördüm 3. Doladım, ördüm 4. Doladım, ördüm 5. Doladım, ördüm 6. Bitti. Kesimlere geldi. Bu kenar kısım yarım örnekti, o yüzden 3 kez kestik. Orta kısımlar tam örnek olacağı için
6 kez kesme yapacağız. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 1. Sıradakini birlikte ördüm 2. Sıradakini birlikte ördüm 3. Sıradakini birlikte ördüm 4. Sıradakini birlikte ördüm 5 ve sıradakini birlikte ördüm 6. Toplamda 6 kez kesme yaptım. Şimdi artıracağım 6 kez. 1 dola, 1 ör 1. Dola ör 2, dola ör 3, dola ör 4, dola ör 5, dola ör 6. Ardından kesim. İkisini birlikte kes 1. Birlikte kes 2. Birlikte kes 3. Birlikte kes 4. Birlikte kes 5. Ve birlikte kes 6. Hep aynı şeylerin tekrar. Dola ör 1. Dola ör 2. Dola ör 3. Dola ör 4. Dola ör 5. Dola ör 6. Sonra kes. İkisini bir kes 1. İkisini bir kes 2. İkisini birlikte kes 3. İkisini birlikte kes 4. İkisini birlikte kes 5 ve ikisini birlikte kes 6. Bitti. Doluyoruz. Örüyoruz 1. Dola ör 2. Dola ör 3. Dola ör 4. Dola ör 5. Dola ör 6. Sonra yarım örnek var. Birlikte ör 1. Birlikte ör 2. Birlikte ör 3. Kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladık. İkinci kurulumu yaptık. Ne dedik? Birinci, ikinci, üçüncü sıralarımız düz örgü. Dördüncü sıramız ters örgü. Şimdi birinci düzü ördük. Arkada düz, önde düz ördükten sonra dördüncü sıramız ters örgü olarak örülecek ve yeniden yeni model kurulumuna geçilecek. Arkadaşlar bu şekilde tekrarlayarak örelim. Sonra bu arka bedeni keserek bitireceğiz. Evet, model çalışmamı ard arda tekrar ettim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 kez model çalışmamı yaptım ve bitirdim. En son 4. sıramı ters örgülerle ördüm ve modeli tamamlamış oldum. Şimdi bu uzunluk bizim için yeterli. Şöyle ölçü verdiğimde 5,5 santim uzunluğunda modelli kısmımız. Şöyle yakaya kadar da 24,5 santim uzunluğunda bir uzunluk elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar kesim yapacağız. 2 diş haroşa boyunca örgümüzü öreceğiz ve keseceğiz. Şimdi ilk diş için örgümüzün ön tarafında haroşa örgüye başladık. Ya da benim gibi düz örgülerle örüyorsanız arkadaşlar tam 3 sıra boyunca, bu birinci sıramız, düz örgü örelim. Bir sıra şu anda ördüğümüz ön sıra, sonra arka sırada ve sonra tekrar ön sırada düz örgülerimizi örelim. Haroşa örgü elde etmiş olalım. Dördüncü sırayı örerken de örerek kesme tekniğiyle beraber kesip bitirelim. Evet. Evet, 3. sıramı da ördüm. Bakın bir diş haroşa elde etmiş olduk. Şimdi 4. sıramız örgümüzün arka tarafında ve burada yine haroşa örgü örerken kesim yapacağız ve ön tarafta ikinci haroşa örgümüzü de elde etmiş olacağız. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bir kesim yaptık. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kesim daha yaptım. Her bir ilmeği aynı şekilde örerek kesiyorum. Artık arka bedenim bitmiş oluyor arkadaşlar. Yine kesimleri yaparken örgülerinizin ilmeklerini sıkmayın. Böyle normal örgünüzle aynı bollukta örün ve öyle kesin.
Evet, ilmeklerin tamamını bu şekilde kesip bitirelim. Evet, var olan ilmeklerin tamamını örerek kesme tekniğiyle kestim ve arka bedenin örgüsünü tamamlamış oldum. Şu son ilmeği bir kez daha örüyorum. Bir de dikiş yapabilmek için arkadaşlar şöyle 50-60 santim kadar uzunluğunda ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Bakın böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Evet, arka bedenimiz bitti. Şimdi ön bedende aynı çalışmayı yapacağız. Hemen örgümüzün düz tarafından ipimizi bağlayacağız ve artışlara başlayacağız. Şöyle ilk sırayı beraber yine başlayalım. Sonrasında arka bedenin yaptığımız çalışmaların aynısını ön bedene uygulayacağız. Ne yapmıştık? 2 ilmek haroşa ördükten sonra bir gizli artırma yapıp ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar. Evet, son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğim kalınca bir gizli artış yaptım ve son 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Birinci kez artırmış olduk. Örgümüzün arka tarafında var olan ilmekleri sadece haroşa örgü olarak örüp bitiriyorduk. Bu çalışmayı toplamda 6 kez yapıyoruz arkadaşlar. 60 ilmeğimiz olacak. 60 ilmeğimizle beraber yine haroşa örgülerimizi öreceğiz. Haroşa örgümüzün son sırasında ilmek artışı yapacağız. 74 ilmeğe ilmek sayımızı çıkardıktan sonra tekrar model kurumu örnek çalışmasını uygulayacağız. Toplamda 5 kez deniz dalgası modelini uyguladıktan sonra 2 diş haroşa örgüyle beraber artık ön bedeni de bitirmiş olacağız. Sonrasında ön ve arka bedenin dikişi var. Onu yapacağım arkadaşlar. Daha büyük ve daha küçük örmek isteyen arkadaşlar için de kaç ilmekle başlayıp kaç ilmek artırmaları gerektiğini, boy uzunluklarını vesaire hepsini size söyleyeceğim. Şimdi ön bedeni de bitirip devam edelim. Evet arkadaşlar, ön bedende de toplam 6 kez artış yaptıktan sonra ilmek sayım 60'a ulaştı. 60 ilmekle beraber 25 diş haroşa örgü ördükten sonra var olan ilmek sayımı 74 olacak şekilde artırdım ve örnek kurulumuna başladım. Tıpkı arka bedende olduğu gibi ön bedende 1 2 3 4 5 tane örnek çalışması çalıştıktan sonra 2 diş haroşa örgü örüp ön bedenimi de bitirdim. Arkadaşlar tam bir yumak ip kullandım. İpim hiç artmadı. Artan ipim bu arkadaşlar. Böyle ucu ucuna yetişti. Şimdi her iki tarafta da kesim yaptıktan sonra bir miktar ip bıraktık. Bakın, bir kenarın dikişini ben yaptım. Şimdi diğer kenarların dikişini birlikte yapacağız. Kesim yaptıktan sonra uzun bırakmış olduğum ipime iğnemi geçirdim. Ve arka bedenle ön bedeni, şurada haroşa dişleri var arkadaşlar. Oralardan önce birleştiriyorum. Her iki ucu birleştirdikten sonra bakın yine haroşa dişlerim var. Sağda ve solda. Yine onların içerisinden girerek birleştirdim. Ardından düz örgümüz var 2 sıra. Düz örgülerin içinden şöyle biraz yaklaşalım. Düz örgülerin içerisinden bakın arkadaşlar, üstünden girip altındaki ilmekten çıktım.
Aynı şeyi diğer tarafa yapıyorum. Alttan battım, üstten çıktım ve bu şekilde birleştirdim. Ardından haroşa dişlerim var. Sağda ve solda. Haroşa dişlerin arasından girerek birleştirdim. Yine düz örgülerim var. İlmek arasından girdim. Aynı şeyi diğer taraftan yaptım. Ve yine haroşa dişlerim var. Yani bir düz örgünün arasından, bir haroşa dişlerin arasından batarak bakın bu şekilde birleştirdiğimizde çok düzgün bir birleştirme yapmış oluyoruz. Düzlerin üstten girip alttan çıkıyorum. Haroşa dişlerinin içlerinden girerek birleştiriyorum. Örneğimiz boyunca birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Sonra haroşa dişlerinin içerisinden geçerek devam edeceğiz. Evet, son düz ilmeklerim, son kez düz ilmeklerin arasından batarak çıktım ve birleştirdim. Şöyle ipimizi biraz çektiğimizde bakın böyle oturuyor. Artık hep haroşa örgülerimiz var ve hep haroşa örgülerimizin şu haroşa dişlerin arasından karşılıklı hiza alarak birleştiriyoruz. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Evet, bu şekilde 6 artırma yapmış olduğumuz yere kadar. Bakın 2, 4, 6. Tam buraya kadar birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın tam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası buraya gelecek kadar birleştirmemi yaptım. Artık düğümleyerek bitirebilirim. Şöyle örgümün içerisine iğnemi gönderiyorum. Burada düğümleyerek artık bitiriyorum dikişimi. Şöyle örgümün içerisinden ipimi biraz yürüteceğim. Evet, bu yeterli. Artık elbisemiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bakın arka kısma şöyle şeffaf ve ince yassı 2 tane düğme diktim. Bebeğimiz yattığında, uyuduğunda onu bu düğmeler rahatsız etmeyecek. Şöyle biraz küçültelim. Bakın arka kısmımız böyle, ön kısmımız bu şekilde. Çok güzel bir bebek elbisesi oldu. Koton iplerle örerek yazlık içinde bebeklerinize giydirebilirsiniz ama kışın arkadaşlar jile olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine bir body, altına bir külotlu çorap harika olur. Aynı zamanda bunu bir süeter olarak da aslında kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin zevkinize ve nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Şimdi biraz daha şöyle ekranı alacak şekilde ayarlayayım. Şimdi en boy uzunluğu vereceğim arkadaşlar. Omuzdan şöyle tuttuğumda tam 30 santim uzunluğunda bir uzunluğumuz var. Kol altından kol altına genişliğimizde bu haroşa örgü hem enine esniyor arkadaşlar hem boyuna. 27 santimde genişliğimiz var. Yani rahat bir yaşa kadar kullanabileceğiniz bir elbise, jile ya da beli kapatacak şekilde bir süeter modeli olmuş oldu. Nasıl kullanırsanız bence 0-6 ay ya da 6-9 ay bebekler için böyle ideal bir
elbise çalışmış olduk. Şimdi arkadaşlar videonun başında nasıl büyütüp nasıl küçültebileceğimizi söylemiştim. Anlatacağımı söylemiştim. Onu hemen size anlatayım. Evet, daha küçük örmek isterseniz arkadaşlar bu yaka kısmını bir tık küçültebilirsiniz. Nasıl küçültebiliriz? Şu arkaları 10'ar ilmek, kolları 7 ilmek ve ön kısmı da 18 ilmek örerek bir kere şu yakayı küçültebilirsiniz. Ardından şu artış sayılarını yine daha az yapabilirsiniz. Kol altından sonraki bu artışları 6 yerine 4 yaparak daha küçük bir örgü elde edebilirsiniz. Haroşa sıranızı azaltarak boyunu da kısaltabilirsiniz. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar, bakın şu yaka genişliği aslında oldukça geniş bir yaka. Ama yine de daha geniş yakayla çalışmanız gerekiyorsa, yani daha büyük çalışmak istiyorsanız, bu kez 14 ilmek şu arkalar 14 kolları 8, önü de arkadaşlar 22 ilmek yapabilirsiniz. Şu artırma sıramızı ve sonra roba ayrımından sonraki yine artırma sıramızı biraz daha artırarak hem roba olarak, kol olarak biraz genişletebilirsiniz. Hem de kol altından sonra şurası beden kısmıdır. Beden kısmını genişletebilirsiniz. Yine boyu uzatarak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Evet, dediğim gibi kışlık örgülerde de klasik örgü ipleriyle kışın kullanmak amacıyla jile olarak, koton iplerle beraber yaz kış kullanabilirsiniz. İster elbise ister jile olarak ve dediğim gibi süveter olarak da kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model çalışması. Görmüş olduğunuz çalışmayı tam bir yumak iple yaptım. Yani bir yumakla bir elbise örmüş olduk arkadaşlar. Evet, bunun arkadaşlar beresi ve patikleri var. Hatta bir bolero hırkası da var. Yani eğer isterseniz yorumlar kısmından belirtin. Arzu ederseniz onları da size anlatabilirim. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.